Bu aralar toplum içerisinde saygın olmak oldukça önemli. Saygın kelimesinin önüne ve arkasına eklenenler de bir o kadar dikkat çekici. Saygın bir iş adamı, saygın bir sanatçı. Saygın, saygın, saygın. Kim bu saygınlar? Saygın olabilmek için para ya da şöhret mi gerekiyor? Bizim anladığımız saygınlıkla Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği şey aynı mı? Mülkiyetle beraber mi geliyor, yoksa saygınlık başka bir şey de biz onu başka bir şeyle mi karıştırıyoruz? Her şey birbirine karışırken gelin Hazreti Allah bize bunu nasıl açıklıyor oraya bakalım ki işler daha fazla karışmasın. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Kuşkusuz sen her şeye kadirsin. İnsanoğlunun en zorlandığı alanlardan birisi kendisinde var olan kudretin Allah'ın elinde olduğunun bilincine ermesi. Bu bilince erebilmek öyle kolay değil. Hele ki biraz mülk, biraz da saygınlık sahibiysen. İşte bu durumda tırnaklarıyla kazıyıp elde ettiğini zanneder her şeyi. Toplumun onu pohpohlaması, adının her yerde geçiyor olması ve hatta doğru düzgün bir hayat yaşıyor olması, kendisinin bu noktalara kendi eliyle ulaştığı zannını doğurur. Zan ne kötü bir haldir. Halbuki mülkiyetin maliki Hazreti Allah'tır. Mülkiyet öyledir ki insanın kazandıklarıyla elde edilen değildir. Yani fabrikalarım, evlerim, arabalarım benim mülkümdür diyorsan geçmiş olsun. Onlar benim mallarımı geri verin. Yandım Fatma, yanıyorum. Onlar bize ait olan değil, miras bırakmak üzere veya ihtiyaçlarımızı gidermek için verilmiş emanetlerdir. Kim mülkünün anahtarını bu dünyadan götürebilmiş ki? Dünyada mülk sahibi olmak ayet-i kerimede izzetle beraber anılmış. İzzet parayla elde edilmeyen bir şeyse eğer ki öyledir, öyleyse bu izzetle beraber beyan edilen mülk bizim anladığımız mülkten bayağı bir ayrıymış. Değerli olan parayla elde edilen kağıtlar karşılığında milyonlarca kişinin kullandığı bir şeyin sahibi olmak değilmiş. Mülk dediğin en başta Allah'ın mülkün sahibi olduğunu ve onun mülkiyetiyle hikmetin haiz olduğunu bilmekmiş. Mülkiyet dediğin hakikatin içindeki bir değermiş. Hakikat dediğin kendisine izzet verilenler tarafından imiş. Tersini bilene ise zelil olmuş denirmiş. Zelil olmuşlar, zelil edilmişler. Çünkü Allahu Zülcelal'in mülkiyetini parayla, pulla ölçmeye niyet etmişler. Bugünlerde üniversite sınavlarında tercih yapacak olan kardeşlerimiz saygın bir meslek sahibi olmayı elbette arzu ediyorlar. Ancak unutmayalım ki saygınlık yaptığımız meslekte değil. O mesleğin içerisinde mülkiyetin sahibi olan Hazreti Allah'ın kullarına ne kadar faydalı olabileceğimizi bilmektir. Başkasının hayatına faydası olmayanın kendi hayatında elde ettiği faydalar toplamına mülk diyeceksek, ayet-i kerimede beyan edildiği üzere Allahu Zülcelal'in elinde olan o hikmet ve bunun karşılığındaki zelalet bizleri zor bir aşamaya götürebilir. O zor aşamada bir de zelil olmak var ki, bir anda herkes sizi dünyanın en kötü insanı bilebilir. Hadi diğerleri sizi kötü bildi. Bir şekilde ülkeyi, şehri değiştirip kurtarırsınız da geri döndüğümüzde bir hesap var. Hesabı verirken izzetin ikramı ile yaşamanın vermiş olduğu şükürle mi? Yoksa buna karşılık zelil bir hayat içerisinde mülkiyeti kendinden bilmekle mi? İkisi arasında gidip gelen insan her seferinde kudreti ilahiye sığınırsa ancak o zaman izzete nail olabilir. Öyleyse izzet Rabbimize sığınmakla başlayandır. O bizi nasıl isterse o hale getirecek. Eğer biz onu istersek izzet olacak. Yok, biz onun mülkünden helali harama bakmadan para kısmını istiyorsak
işin sonu zelil olmaya bağlanacak. Hoş, istediğimiz fukara kalmak değil ama fukara kaldığımızda bile izzet sahibi olmak. İşin hakikatine gelince, kudreti Allah'tan bilmeyen ne bilir mülkün hikmetini? Sen mülkün anahtarına takılmışsın. Bu anahtar izzet anahtarıdır. Eline geçiren açamaz her kapıyı. Hadi kalın sağlıcakla.